Merhaba arkadaşlar, Haldun'la Gezelim kanalıma hoş geldiniz. Şu an bulunduğum yer, dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı ve Batı ile Doğu'nun ilk büyük savaşı burada oldu. Bu 3000 yıllara dayanıyor. Yani ilk savaş burada oldu arkadaşlar. Batı ile Doğu'nun savaşı. Nerede miyim? Merak ediyorsunuz değil mi? Burası Troya. Troya'dan herkese saygılar sevgiler. Ve Haldun'la Gezelim başlıyor. Beni takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Buranın hikayesini mitolojilerden biliyorsunuzdur. Simiralı şairden, yani İzmirli bir şairden bahsetmek istiyorum. O zaman Simira İzmir demekti. İzmirli bir şairden bahsetmek istiyorum. Onun hikayelerinde genellikle tanrıçalardan bahseder. Doğa tanrıçası. İnsanlar, o zaman insanları doğaya inanıyorlardı. Çok tanrılara inanıyorlardı. Bir tane örnek vereyim. Poseidon. Poseidon, o da bir tanrıçaydı bunlar için. Niçin Poseidon'a o ismi verdiler? Deniz kabardığı zaman, rüzgarlardan hırçınlaştığı zaman işte bir tanrıça sinirlendi. Bizden öfkesini alıyor ve hıncını alıyor diye ona Poseidon dediler. İsmi de öyle kaldı. Yani Poseidon tanrıçası diyebiliriz. Böyle çok tanrıçalar vardı. Fitne tanrıçası Eris'ten. Her şey Eris'in fitneliğinden başlıyor. Zeus kendi köyünde, yani kendi olduğu yerde, köy demeyelim biz buna, bir düğün tertipliyor. Bir düğün, eğlence tertipliyor. Bu düğüne Iris'i çağırmıyorlar. Iris de bir tanrıça. Iris'i çağırmayınca Iris buna çok kızıyor. Diyor ki beni nasıl çağırmazlar? Çünkü her gittiği bir eğlencede, düğünde %100 bir fitnelik çıkardığı için onu çağırmıyorlar bu düğüne. Iris'e tabii intikam alması lazım. Hemen düşünüyorum ne yapıp onlardan intikam almam lazım. Bir tane elma yaptırıyor. Altından bir elma. Diyor ki bunu alın direkt Zeus'a götürün. Ve Zeus'a verin. Deyin ki buranın en iyi, en güzel tanrıçasına takdim ediyorum desin. Bu sefer de yani anlayacağınız intikam alacak. Ama Zeus da bu elmayı görünce diyor ki ben nasıl şimdi buradaki tanrıçalara vereyim? Düşünün, bir tanesi karısı Hera, kızı Athena, üçüncüsü de güzellik tanrıçası Afrodit. İşin içinden çıkamıyor bir erkek olarak. Düşünün 3 tane bayan, hangisine vereceksin? Birisi karısı, kızı, bir de güzellik tanrıçası Afrodit. Hemen diyor bunu çözse Paris çözer. Diyeceksiniz ki Paris kim? Filmlerinde de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Filmleri de var bunların. Troya filminde görmüşsünüzdür Paris. Ama orada Paris kralın oğlu olarak filmde başrolü oynuyor. Ve kardeşiyle birlikte, abisiyle birlikte. Abisi de Hector filmde. Diyeceksiniz ki ama filmde orada direkt kralın oğluydu. Ama ondan öncesi bir hikayesi var bunun. Ondan önceki hikayesi de şu. Paris doğmadan önce annesi Paris'e hamileyken rüyasında taş bir top dünyaya getiriyor. Vulkan gibi taş bir top dünyaya getiriyor. Bunu tabii hemen anında kainlere sormaya başlıyor. Diyor ki ben rüyamda bunu gördüm. Acaba bu ne demek? Hem de kainler de diyor ki bu doğacak çocuk dünyaya gelirse büyüdüğü zaman çok büyük savaş çıkacak burada. Hani o yüzden bu çocuğun buradan hemen gitmesi lazım, yok olması lazım. Tabi bunu da Paris'in annesi o zamanlar, çocuk daha dünyaya geldikten sonra kral anlatıyor. Kral da diyor ki böyleyse tabi savaş çıkmasını istemiyor. Ne yapacak? Evladını feda edecek bu konuda. Evladını da yani kendisi o zamanki askerine, çok güvendiği askerine al bu çocuğu şu anda olan Kaz Dağları'na götürün. Orada da infaz edin. Yani öldürün. Bunun üzerine askerler alıyor çocuğu. Gidiyorlar. Tam infaz edecekler. Bakıyorlar ki asker acıyor. Dayanamıyor. Ondan sonra diyor ben bunda bir şey yapmayayım. Acıyor kendisine. Ben buna diyor bir şey dokunmayayım. Oradaki bir çiftçiye veriyor çocuğu. Bu çocuk da tabii orada büyüyor. Zaman geçiyor. Arada zamanlar geçiyor. Ün sanıyor. Ünün sanmasının sebeplerinden bir tanesi de merhametli, adaletli, hukuka da çok önem veriyor ve çok adaletli bir insan olduğu için o yüzden o zamanın tanrıçası diyor Paris'e götürün. Paris karar versin. Bu elmayı kime verelim diye. Şimdi demiştim size hani çok ün salıyor. Zeus'tu. Zeus da bunu biliyor. Adaletli olduğu için bunu çözse Paris çözer. Paris'in üzerine Paris'i çağırıyorlar. Diyorlar ki Paris'i getirin buraya.
Soralım. Elmayı kime verecek? Tabi bu sefer tanrıçalar 3 tane bayan başlıyor aralarında. Athena, Hera ve Afrodit. İlle bana ver bu elmayı. Tabi hepsi değişik öğütler veriyorlar. İşte biz sana şunu veririz, şunu veririz, şunu veririz diyorlar. Aralarından bir tanesi de güzellik tanrıçası Afrodit diyor ki bu elmayı bana verirsen dünyanın en güzel kadınını aşık ettiririm. Çok büyük aşk yaşarsın. Çok güzel mutlu olursun. Tabi buna da dayanamıyor Paris. Diyor ki tamam oldu, elmayı sana veriyor. Arkadaşlar ondan sonra aradan zaman geçiyor. Arkadaşlar bahsetmiştim ya tanrı ve tanrıçalardan. O zamanki devirde bu tanrılar ve tanrıçalar Olympus dağında yaşıyorlardı. Yunanistan'da bulunan Olympus dağında. Bunların hepsinin tabi değişik kabiliyetleri vardı. Bazı şeyleri başarabiliyorlardı, yapabiliyorlardı. Bazıları da tabi yapamıyorlardı. Ama insanlar tabi onlara belirli ünvan verdiler diyebiliriz. Burada da bulunduğumuz bu Troya'da o zaman burası paganlıktı. Yani güneşe, toprağa, ağaca, aklınıza ne geliyorsa çok tanrılara tapıyorlardı. Her şeye tapıyorlardı diyebiliriz. Yani pagan dinine aitti burası. Bu olay 3000 sene önceden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani 3000 senelik bir mevzu bu. Şu anda da 3000 yıllık tarihe tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi burası komple restore aşamasında. Bazı yerlerde hala kazı çalışmaları var. Burası sözde meclis binasıymış. Bu gördüğünüz alan meclis binası. Paris'in ve Helena'nın aşk yaşadığı yer. Arkadaşlar burası da Troya'nın güney kapısı. Tabii şimdi Troya'nın yüksekliğine baktığımız zaman arkadaşlar bu kuleler 10 metre yüksekliğinde. Yani bu surları aşmak imkansızmış. Çok denemişler. Hani savaşlar, yani savaş yapmak isteyenler buraya doğru geldiklerinde çok bu surları aşmayı denemişler. Bir türlü aşamamışlar. Bu Troya'yı aşmak bayağı, surları aşmak bayağı güçmüş. En sonunda da atla aşıyorlar. Ata dolduruyorlar askerleri. Troya'yı o şekilde fethediyorlar. O da 10 sene sürüyor. Yani bu savaş 10 sene süren bir savaş. Diyecekler ki Helen'inle Paris'in yüzünden doğan bir savaş. Bana sorarsanız öyle değil. Bana sorarsanız ona katılmıyorum. Çünkü neden? Bütün ticari işler bu boğazdan olduğunu düşünürsek, Çanakkale Savaşı'nı da araya katarsak, bütün Çin'e giden ticaret yolları diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Tabii bu Helen'le Paris'in de katkısı oluyor buna. Arkadaşlar Helen'e ne oldu diye sorarsanız tabii Paris ölüyor. Hektor ölüyor. Arşil yani Arkhiles o da ölüyor. Herkes öldükten sonra Helen'i eski kocası Kral Melanos, Sparta'nın kralı, Helen'i alıyor geri Sparta'ya götürüyor. Yani anlayacağınız savaş nedeni diyorlar ya, savaş nedeni. Artık onu siz kendiniz çözün. Acaba Helen'in yüzünden mi savaştı? Bence değil. Arkadaşlar buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Güzel bir tarih barındırıyor. Buraya geldiğiniz zaman da düşünün 3000 senelik bir tarihi yaşamış oluyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş savaşın başlama anına doğru gidiyoruz. Troya Savaşı'nın. Hep Troya atından bahsediyorduk ya. Şimdi esas nedenleri başlıyor. Bunun üzerine tabii Paris, Troya'nın kralı öğreniyor oğlunun yaşadığını. Bu gördüğünüz güzel manzaralı yerde yaşa. Kralın oğlu olarak hayatını sürdür. Onun üzerine onun da bir abisi var, Hektor. Hektor da Troya'nın en büyük savaşçılarından bir tanesi. Büyük komutan. Bütün askerler, bütün oradaki halk Hektor'u çok seviyor. Çünkü Hektor o da adaletli. Aynı kardeşi gibi, Paris gibi o da adaletli. Ve babası tabii krallıktan sonra Hektor'a devredeceğini söylüyor. Bir gün bunlar aradan zaman geçiyor. Yunanistan'a gidiyorlar. Hektor'la Paris. Babası bunlara diyor ki gidin dostluğumuz için, hani aramızda savaş olmasın, dostluk olsun diye bunların ikisini Yunanistan'a yolluyorlar. Sparta kralının yanına yolluyor dostluk için. Tabii Sparta'ya gittikten sonra Paris birden kimi görüyor? Sparta kralının karısını görür görmez
ilk görüşte aşık oluyor. Aynı kadın da ona çok büyük ilgi duyuyor. Bunun üzerine Paris illa bunu Troya'ya götürmek istiyor. Kaçırmak istiyor. O arada Sparta kralı başka bir yere görüşmelere gittiği anda oluyor bu olaylar, bu meseleler. Sonra tabii gemiyle birlikte Paris Helena'yı alıp Troya'ya getiriyor. Ve olay başlıyor. Bu da çok büyük olaylardan bir tanesi Sparta için. Çünkü neden diyeceksiniz? O zamanlar arkadaşlar bütün bu ticari gemiler olsun, bütün alışverişler Çanakkale Boğazı'ndan yapılırdı. Yani Çanakkale geçilmez diyoruz ya. Ta bu benim anlattığım bu 3000 sene öncesinden bahsediyorum. O zaman da buradan yapılıyormuş. Tabii bunun elinde tutabilmek için de Sparta kralı bunu elinde tutmaya çalışıyor. O yüzden devamlı araları gergin. Troyalılarla intikam almak zorunda. Kendisinin intikam peşinde yanıyor. Tutuşuyor, diyor ki ben bunlardan intikam alacağım. Çünkü karısını aldılar elinden. Ama bu da işte bir neden oluyor. Çünkü zaten gözü vardı Troya'da. İş yapabilmek için, boğazdan geçebilmek için, bütün ticaretini bu yoldan yapabilmek için. Çünkü Troyalıların elindeydi her şey. Bu da bir fırsat doğuyor Spartalılara. Bu savaşın esas başlangıç nedenini anlatmıştım deminden. Milattan önce normalinde 1260 yıllarında başlıyor her şey. O da fitneci Iris tarafından. Her şey öyle başlıyor. 1200, milattan önce 1260 olması lazım. O civarlarda Iris'in düğüne katılmaması, çağrılmaması nedeniyle başlıyor her şey. Tabii bunun üzerinde de Paris ekmeğe yağ sürüyor. Başka sanki kadın yok. Git kralın karısını al. Kaçır ya da. Ondan sonra da bakın Troya Savaşı. Tabii Troya Savaşı da 10 yıl sürüyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Troya'da anlatmıştım. En büyük kralın oğlu, yani kralın oğlu Hektor çok sevilen bir komutan, çok kuvvetli bir komutan. Ama Spartalıların da büyük komutanları var. Onlardan bir tanesi de filmlerde de ünlü, Troya filminde mesela Brad Pitt'in oynadığı rolde Achilles. Biz Archil diyoruz. Achilles çok güçlü, korkusuz bir asker, bir savaşçı diyelim. Zaten biliyorsunuzdur filmde de Archil Hektor'u öldürüyor. Tabi sonra da Paris Archil'i öldürüyor. Yani Achilles'i öldürüyor. Filmde öyle bitiyor. Sonra zaten savaş 10 sene sürüyor. Bu esnada atla giriyorlar ya Troya. Orada Achilles ya da Hektor yok. Bunlar yani Achilles olmadan atla giriyorlar. Öyle fethediyorlar bu Troya'yı. Burası da İlyos Vilausa aşağı kentiymiş. Burası. Öyle yazıyor. Burası da Troya'nın kutsal alanlarından bir yermiş. Troya'nın kutsal alanlarından bir yer. Yani anlayacağınız tapınak. Tabii bunu kazdığınız zaman ta altında daha neler çıkar onu bilemem. Ama kazı yapıldıkça daha da derinleştiği gözle görülmekte. Hikaye böyle başlıyor ve böyle devam ediyor. Achilles'le Hektor'un büyük kahramanlıkları, büyük savaşçı oldukları destanlar öyle yazılıyor, öyle kalıyor. Tabii savaşın başlangıç nedeninin en büyük nedenlerinden bir tanesi de kimdi arkadaşlar? Eris. Fitne tanrıçası elinden geleni yapıyor ve büyük savaş burada oluyor. Dünyanın en büyük savaşı arkadaşlar burada oldu. İlk dünyanın en büyük savaşı, yani Doğu ile Batı'nın savaşı, ilk başlangıç yeri burası. Troya. O zaman biliyorsunuz buralar paganlıktı. Pagan dinine inanıyorlardı herkes. Değişik tanrılara inanıyorlardı. Biz bu 3000 sene öncesinden bahsediyoruz. Umarım sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beni takip etmeyi unutmayın. Burası da rüzgarlı. Biraz saç maç dağılıyor. Takip etmeyi unutmayın. Haldun'la Gezelim'e üye olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın diyorum. Bay bay, görüşürüz. Ciao.